Selamlar. Bugün senin hazırladığın yeni Microsoft Word belgesi notlarından yola çıkarak matematiğin ilginç bir gerilim hattına, yani sınırlara ve sınırların ötesine odaklanıyoruz. Evet, bir yanda o katı sınırlar var, ihtiyaç duyulan tanımlar. Diğer yanda da o sınırları aşma zorunluluğu, değil mi, yeni keşifler için? Amacımız da aslında bu dengeyi biraz daha anlaşılır kılmak. Aynen öyle. Çünkü matematik dediğimiz şey özünde düzenli, sistemli, tutarlı bir düşünce biçimi. Hı hı. İşte bu tutarlılığı sağlamak için, yani herkesin aynı şeyi anlaması için tanımlar yapıyoruz. Bu tanımlar şey gibi, düşüncemizin geçerli olduğu alanın sınırlarını çiziyor aslında. Anladım. Yani bir tür güvenli oyun alanı yaratıyor bu tanımlar. Ortak bir dil, kurallar, iletişim kurabiliyoruz bu sayede. Kesinlikle. Ama notlarda da geçiyor, her tanımın bir bedeli de var sanki. Mesela ezber yükü. Evet evet, çok fazla tanım özellikle başlangıçta işleri biraz karıştırabiliyor. Hani ilkokulda daha az terimle başlanmasının sebebi de bu biraz. Doğru. Ama bu tanımlar rastgele değil mi? Yani belli bir mantığı olmalı. Tabii ki keyfi değil. İyi bir tanım net olmalı, basit olmalı ve hani farklı yorumlara kapı aralamamalı, sağlam durmalı. Peki her şeyi tanımlayabiliyor muyuz? Notlarda sanki bunun pek mümkün olmadığı söyleniyor. İşte orası ilginç. Cevap hayır. Yani her şeyi tanımlayamıyoruz. Tanımsız terimler dediğimiz şeyleri kabul etmek zorunda kalıyoruz. Nokta gibi, doğru gibi, düzlem, küme. Bunları tanımlamadan kabul ediyoruz. Neden peki? Şöyle düşün, eğer her kavramı başka kavramlarla tanımlamaya kalksak, sonsuz bir döngüye gireriz. Sözlük gibi, kelimeler sürekli birbirini açıklar. Anlıyorum. O yüzden bazı temel, en sezgisel yapı taşlarını, işte nokta, doğru gibi tanımsız kabul ediyoruz. Bunlar matematiğin aksiyomları, yani başlangıç noktaları gibi. Ama bu sezgi kişiden kişiye değişmez mi biraz? Değişebilir tabii. İşte bu yüzden bazen uzmanlar arasında bile bu temel kabuller üzerine tartışmalar çıkabiliyor. Çok nadir de olsa. Bu durum peki, matematiği öğrenme ve öğretme sürecini nasıl etkiliyor? Notlarda öğretirken sınırları fazla zorlamak kafa karıştırabilir deniyor. Evet, hatta öğrenci şey diye düşünebilir. Matematik yetersiz kalıyor gibi bir algı oluşabilir. O yüzden mi deneyimli hocalar biraz daha temkinli yaklaşıyor bu tartışmalı konulara? Aynen. Öğretimde öncelik sağlam bir temel atmak, kavramları oturtmak. Sınırlar burada öğrenme yolunu yapılandırıyor, güvenli adımlar sağlıyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Matematiksel üretim, yani yeni bir şeyler keşfetme. Ha işte orada işler tamamen değişiyor. Matematiksel üretim ve gelişim için o sınırsız düşünce özgürlüğü şart. Yani öğrenirken kurallara uy ama yaratırken kuralları yıkma. Biraz çelişkili gibi sanki. İlk başta öyle görünebilir ama aslında değil. Bu matematiğin ilerlemesinin motoru. Yeni fikirler ancak mevcut kalıpları, sınırları sorgulayınca, hatta dışına çıkınca doğuyor. Şey örneği vardı notlarda, karmaşık sayılar. Evet evet, harika bir örnek. Karesi -1 olan bir sayı fikri. Düşünsene, başlangıçta matematikçiler bile buna saçmalık, hayali bir şey demiş. Çekinmişler yani kullanmaktan. Aynen, ama birileri çıkıp cesaretle iyi diye bir şey tanımlıyor, işte imajiner birim. Ve bugün karmaşık sayılar dediğimiz yapı ortaya çıkıyor. Ve bu saçmalık olarak görülen fikir bir anda modern matematikte ve fizikte devrim yaratıyor, öyle mi? Kesinlikle bu sınır aşımı sayesinde önceden çözülemez denen problemler çözülüyor. Mesela bir açıyı cetvel pergel kullanarak öyle rastgele 3'e bölmenin imkansızlığının ispatı gibi. Vay canına. Bu gerçekten de sınırları aşmanın gücünü gösteriyor. Muazzam bir kanıtı. Peki biz sıradan öğrenenler sadece formül ezberlemek yerine ne yapabiliriz? Notlarda şey diyor, bu neden böyle tanımlanmış diye sormak önemli. Kesinlikle bu. Sadece nerede işime yarayacak değil, bu tanımın arkasındaki mantık ne? Neden başka türlü değil de böyle diye sormak. Tanımın kendisini sorgulamak yani. Evet, işte bu sorgulama ezberin ötesine geçip gerçek anlayışı getiriyor. Notlardaki Atatürk'ün bilime ve akla vurgusuyla ilgili kısa not da aslında burayla bağlantılı bence. Nasıl bir bağlantı? Yani bilinçli, sorgulayan, temelleri anlayan ve bu yüzden kolay kolay yanıltılamayan bir toplum hedefi.
Bu matematikteki tanımları bilmek ama aynı zamanda neden diye sorabilmekle çok paralel. Sınırları bilmek ama gerektiğinde onları sorgulama cesareti göstermek. Harika bir bağlantı oldu. Özetlersek, matematikte sınırlar öğrenirken bize yol gösteriyor, bir yapı sunuyor. Ama matematikte ilerlemek, yeni şeyler bulmak için bu sınırları zorlamak hatta aşmak gerekiyor. Aynen öyle. Karmaşık sayılar bunun en çarpıcı örneği. Saçma denen bir fikir koca bir alanı dönüştürüyor. Bu da bizi son bir düşünceye itiyor aslında. Hep bildiğimiz yollarda, o güvenli sınırlarda kalarak gerçekten farklı yepyeni güzellikleri keşfetmek ne kadar mümkün olabilir ki? İşte bu güzel bir soru. Senin için mesela matematikte veya kendi alanında aşılması gerektiğini düşündüğün, belki de sorgulanmaya değer bulduğun böyle sınırlar var mı acaba? Bunu bir düşünmek lazım.